HD Doğa kanal izleyicileri, bugün aşılarımızı kontrol edeceğiz. Bu görmüş olduğunuz kayısı aşısı arkadaşlar. Kalem aşısı. Mart ayının 12'sinde yapmış olduğumuz kalem aşısı şu anda açmış. Herhangi bir şekilde macun falan kullanmadım burada. Normal elektrik bandıyla bantladım. Şu anda aşımız tutmuş gözüküyor arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğumuz bu aşılarımızda geçen sene yapmış olduğumuz göz aşıları. Bunlar da yarma kalem aşısı. Bir tanesine kırmızı erik yapmıştık. Bir tanesine de beyaz erik yapmıştık. Şu anda erikleri büyümüş arkadaşlar. Erik var. Yapmış olduğumuz elma aşılarımız tutmuş. Bayağı da filizlenmiş. Toprağın altında kalan kısımlardaki gözlerde patlamış. Bunun için biraz daha buradan poşetimizi kesip bu kısımlardaki toprakları temizleyeceğiz ki buradaki sürgünlerde, buradaki filizlerde daha güzel bir şekilde büyüsün. Daha sonraki süreçte bu filizlerin boyu 30'lu santimlere geldiğinde buralara sırık bağlayacağız. Bunları sabitleyeceğiz. Burada bunları sabitlerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki kalemi oynatmamanız gerekiyor. Şimdi buradaki toprakları, yani bu gözlere gelen toprakları dikkatli bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çekim için kamera olduğu için bu iş biraz zor ama çok yavaş bir şekilde bu işi yapmanız gerekiyor. Yani buradaki taze göze, taze sürgüne zarar vermemek adına. Şu anda sürgünlerimizin olduğu kısmı açtık. Bunlara 2 kalem atmıştık. Kalemlerimizin ikisi de şu anda tutmuş. Ve bırakmış olduğumuz tüm gözler patlamış. 1, 2 ve şuradaki 3. göz hepsi patlamış durumda. Aynı işlemi çok yavaş bir şekilde buradan çıkan sürgün içinde yapacağız. Bakın arkadaşlar, en alttaki gözümüz de patlamış ama toprağın altında kaldığı için çok güzel bir şekilde gelişmemiş. Bakın buradaki kallus oluşumunu görüyor musunuz? Bu işte oradaki yarayı kapatmak için ağacın vermiş olduğu çaba. Kallus oluşumu bu. Kambiyum dokusundaki kallus oluşumu. Şu anda şuradaki toprağımızı da yavaş bir şekilde alalım. Bakın arkadaşlar, buradaki kallus oluşumu. Şimdi bu poşetimizi tekrardan hafif bir şekilde kaldıralım. Çünkü ayın Mayıs'ın 22'si ve 23'ünde soğuk olma ihtimali var. O yüzden hem de rüzgardan biraz daha normal aşı kalemlerimizi bu poşetin koruması için şu şekilde yapıyoruz. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burada gözün gelişimini daha rahat sürdürebilmesi için buradaki poşeti hafif bir şekilde kestik. Tam gözün olduğu kısma gelecek şekliyle. Şimdi bu görmüş olduğunuz göz burada daha rahat bir şekilde büyüyecek. Burada da görmüş olduğunuz aynı işlemi de burada da gerçekleştirdik. Yani gözün sıkışıp da poşette yanmaması için bu kısmı da açtık. Bir çizik atıp poşetimizi kestik. Şu anda buradan sürecek sürgün de biraz daha rahat çıkacak. Arkadaşlar, zaten bu filizler gün dönümüne kadarki süreçte söylemiş olduğumuz boyutlara gelecek. Yani biz bu poşetleri Mayıs'ın 20'si 22'si gibi oradaki soğuktan sonraki süreçte Mayıs sonunda çıkartıyorum. Tabi burada görmüş olduğunuz şekliyle göz kısımlarını serbest bıraktıktan sonraki süreçte Mayıs sonrasında tamamen poşeti ortadan kaldırıyorum. Gün dönümünden sonraki süreçte de buraya yapmış olduğumuz aşı bağını, streç filmi, varsa kelepçeyi, onları da gün dönümünden sonraki süreçte çıkartıyorum arkadaşlar. Tamamen aşıyı özgür bir şekilde hazırlıyorum. Tabi bu geciktirilebilir. Yani havanın durumuna göre, filizin sürgününe göre.
Görmüş olduğunuz gibi cevizler yavaş yavaş patlamaya başladı. Bu sene hava soğuk olduğu için cevizler geç cevap verdi. Şurada görmüş olduğunuz göz açmak üzere. Burada da bu gözümüz patlamış. Bu sene dediğim gibi çok geç açılıyor arkadaşlar cevizler. Ceviz aşılarımızı kontrol ediyoruz. Buradaki kalemimizden de tomurcuk açmış, filizlenmiş. Şu kalemlerimize şunlara soğuk vurmuş. Geç olsa da açıyor arkadaşlar. Dut aşılarımız da patlamış, açmak üzere. Bu da açacak. 12 Mart'ta yapmış olduğumuz dut aşıları da açmış arkadaşlar. Ayva ağacına armut aşılarımız soğuk vurmuş arkadaşlar. Filiz açmış, göz açmış, soğuk vurmuş. Burada gördüğünüz gibi ayvanın kendi yapraklarına da soğuk vurmuş. Aşılar tutmuş ama soğuk vurmuş. Ayvaya vurmuş olduğumuz armut aşılarımızdan bu kalemimiz sakal ıslayan armudu. Şurada görmüş olduğunuz şu kalemimizde Hamdi Sünger armudu arkadaşlar. Belki ilk defa duyanınız vardır. Çok güzel bir armut. O da tutmuş. Şimdi armut aşılarımızın kontrolüne devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz aşımızda armut ağacına yapmış olduğumuz deveci armudu kalem aşısı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kalemlerimizdeki gözlerimiz patlamış. Aşımız tutmuş. Filizlerimiz büyümeye devam ediyor. Tabii şimdi bu aşı kontrollerini yaptığımızda hemen bu kontrolleri yayınlayamıyoruz. Siz bu videoyu izlerken aradan bir 15-20 gün geçmiş olabiliyor. Aşıların videolarını kanalımızdan nasıl yapıldığıyla alakalı izleyebilirsiniz. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın izlenme oranı kontrol ettiğimizde genel itibariyle abone olmayan arkadaşlardan %90, %95 oranında izlenme alıyoruz arkadaşlar. Kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için, bilgilerimizin daha çok kişiye ulaşabilmesi için, daha çok kişinin bilgilerinin bize gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Doğada kalmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.